Evet yani. Michael'la bağlantın nasıl şu aralar? İlgin, alakan? İlgim Bu arada ilgim ancak şarkıları üzerinden var. Mesela gruplara bile pek bakamıyorum bu ara. Hani bir gelişme olsa zaten senin kanalından haberimiz olur Hı diye ben hı. rahat duruyorum. Hı Arada hı. senin Believe kanalına bakıyorum. Hı hı. Ha, son videolar ne var? Son bir 3-4 tane benzer formatta video var mesela sende. Hı hı. Oradan ben gelişmeleri öğreniyorum yani. Sen dipsiz bir kuyusun zaten. O- Eyvallah. Sana soru sormak da zor yani. Soru sormak da zor. Yani kanalınız adına hazırlamış olduğunuz sorular var mı? Seve seve cevap vermek isterim. Tabii ki. Hatta aklımdan hemen sormaya başlayayım. Şimdi mesela biz bu Michael'ın yalan ölümü ağırlıklı bir sohbet. Tabii ki azınlık olarak bizler biliyoruz artık bu gerçeğe vakıf sayılırız. Sayende çok teşekkürler. Peki şimdi bizi izleyen, ya bu konuyu hiç böyle farkında olmayan bu konudan Michael'ı gerçekten öldü olarak bilenlere hani özetle ilk başta ne demek istersin? Yani özetle benim bu Detox yani ölüm oyunu diye adlandırılan bu Michael'ın dahiyane Defol. planı, Evet. eee, ölümünün yani cenazesinin olduğu günün bir gün öncesinde sokakta dolaşan 7 filin üzerinde yazdığı gibi dünya üzerindeki Aha. en büyük şovunun bana göre bir e, nasıl söyleyeyim gözleri görmeyen bir Michael hayranına bile Evet. göstersen inanabileceği en büyük kanıt bana göre Dave'dir. Hah, hah, Dave. Evet. Ben her zaman buradan girerim. E, Evet. Yani ilk başta hepsine bunu gösteririm. Sen Hmm, Michael Jackson hayranı olduğunu iddia ediyorsan bu adam kim? Yani evet. sen ne yani hisleri de bırakalım. Hislere bile gerek yok aslında. Aynen. Sesi, gözleri tamamen Michael Jackson olduğunu bağırıyor yani. Gözlerinizi kapatın, Evet. sesini dinleyin. O bile kafi ki Aynen. gözlerimizi açıp o Açık şey. mimikleri, o Aynen. korkuyu gördüğümüzde Evet. zaten bu apaçık belli. İlk önce ben her zaman inanmayanlara bunu gösteriyorum. Dave. CNN'deki programdaki. Evet, Evet. evet ve birçok kişi de zaten tamam ya bu Michael Jackson diyor. Yani Aynen. %90'ı ben bu şekilde ikna etmişimdir. Ha, evet. Sonrasında Sonrasında. e, tamam 2009'da birçok kişi üzüntüyle izledi o cenaze törenini. Ama Tabii de. sakin bir kafayla şu an bakıldığında kesinlikle bir komedi var. Evet. Yani Paris Jackson'ın o kulağındaki o Hı, kulaklık bile zaten bir şeyleri ispatlıyor. Yani sürekli onunla oynuyor, evet. halasına bakıyor, gülüyor. Halası onu bir uyarıyor, ciddi ol manasında uyarıyor. Evet. Şimdi Havası. bunları Evet. yani hepsi gülüyor. Aynen. Jermaine gülüyor. Bunları gösteririm. Evet. Yani Görmeyin. Aynen. Gülümsüyorlar hakikaten. O acayip. Defalarca izledim ya senin kanalda. şimdi Evet. anma töreninin efendime söyleyeyim etrafına baktığımızda bir manzara resimlerinin eklenmesi var. Yani bir stüdyo. Stüdyo varsa bu işin içinde bir film vardır. Çok enteresan. O detayı da ben şimdi yakaladım. Çok dikkat etmemiştim. Evet, çok Abi, dikkat edilince o detay anlaşılıyor. Yani nasıl diyeyim? o da Zaten en enteresan. son videolarımda örnek göstermiştim. Squid Game Ha, dizisindeki fake manzara gibi bir ha, durum evet. durum Şey, var. evet. Ee, şimdi bütün bunlara bakıldığında taslak olarak zaten Michael'ın ölmediğini çok rahat ispatlayabiliriz. Ha, zaten hiç bilmeyenler en azından bunları duymuş Aynen. olmuş şu an yani. Yani bunlar Aynen. kimsenin uydurması değil. Bazen bana geliyor işte uydurma yapıyor, para kazanmak Tabii. için yapıyor. Bırakın artık adamı rahat da rahat uyusun. Ya CNN'e ben mi katıldım? Evet. E, stüdyoyu ben mi hazırladım tören için?
Kardeşlerine espri yaparak ben mi güldürdüm? Yani benle bir alakası yok aslında. Evet Ben ya. ayrıca ne yapıyorum? Detaylara çok fazla giriyorum. Bayağı tabii tam anladım. Detaylara giriyorum ve güncel olarak hala takip ediyorum ki şu an zaten Hı. güncel olarak bu konuyu takip eden bir veya iki kanal var. Ki en büyük kanal da Believe kanalı. Evet, Believe kanalı. Büyük başarı zaten ya. Vallahi. Ee, Yani şöyle düşünelim. 2009 yılında resmi olarak ölmüş bir adamın yaşadığını söylüyorsunuz. Ve 50 bin, 60 bin kişiyi toplayabiliyorsunuz. Bu Evet, konuda tabii ki Believe kanalının bir diğer kanallardan bir ayrıcalığı var. tabii ki var ya. Yaratıcının da yardım ettiği bir kanal olduğunu düşünüyorum. Evet, evet. Allah'ın yardım Aynen. ettiğini düşünüyorum. Kesin. Bir anda çünkü benim içime bu ilham geldi. Hiç, Yani ben Michael Jackson'ı hiç tanımıyordum. çok enteresan ya. Hiç. Ben Yani eskiden beri hayranıyım. Küçüktüm o zaman vallahi. tabii ki duyduk, biliyoruz yani mağarada yaşayan adam bile Michael Jackson'ı bilir zaten. Öyle bir aşinalık var. Medyanın o zamanlar hep kötü göstermesi var. Hep Michael Jackson'ın o kötü şoplanmış resimleri hafızamdaydı. Tabii. E, Ölümünden sonra biz o zaman küçük yaşlardaydık. Bir hayalet videosu sızdırıldı. Ha evet. Onlardan da küçük yaşlarda korktuk. Evet, evet, Onun da evet. sonra montaj olduğu gerçeği ortaya çıktı. Ya arkadan gölge gibi geçiyordu böyle. Evet, evet. Sonra bir gün bu Ömer babamla otururken bu Ömer Çerakıl'ın Hayatın Şifreleri adlı bir Hı. programı vardı. Program. Yanılmıyorsam Fox TV'deydi. Evet, ha doğru. Orada Michael Jackson'ın ölmediğini tartışıyorlardı. Babam kanalı değiştirdi. Baba dedim bir geri gel. Bir Allah ilgimi Allah. çekti. İlgimi çekti. Ya, tartışılıyor da. Aa, ilginç. İzliyorum, izliyorum, izliyorum. Birden o an benim içime geldi. Hani bir görevmiş gibi, sanki bir Evet. misyonmuş gibi ben bunu araştırdım. Çok kafayı taktım, çok kafayı taktım. Hatta bir dönem Hmm. sınıf tekrarı bile yaptırdı bana bu durum. Oo. Bu noktaya kadar geldi. O kadar uğraştın. En sonunda tabii ipuçları. Oo. Evet. Evet ya. Yani çok ilgimi çekti. Yani şimdi bu adam niye bunu yaptı? Bunu yaptıysa bunun arkasında bir sebep vardırdan girdim. Sonra Michael'ın klipleri falan derken hayran olmaya başladım. Yani Hmm. bu durum kesinlikle bir hayranın Michael'ın ölümünü kabullenememesi durumu değil. Yani Değil. Ha, benim o. hikayeme bakılınca ben zaten hayranı değildim. Evet, evet. Tabii bu da iyi bir şey. Yani Objektif ben adına. hayranı bile değildim. Şimdi mantığım yaşadığını söyledi. Sonra araştırınca hayran olmaya Vay, başladım. vay, vay, vay. Evet, bunu da şimdi öğreniyorum bak. Ya böyle bir sürecim var. Misyonmuş gibi hala inanamıyor bazı insanlar. Evet. 2014'ten beri nasıl devam ediyor bu kanal diye yorumlar geliyor. 14'ten beri. Evet. Bu. Arkasında biri mi var? Arkasında Michael mı var? Biri Evet, böyle destek bir mi oluyor? gizem de yarattı bu durum tabii. Evet. Ben bile şimdi mesela seninle özelden çok mesela sormuyorum. Ya kim bilir adam neler biliyor. Ya şimdi zorlamayayım diyorum. Ben de öyle. Estağfurullah. Evet. Estağfurullah. Sor sor, istediğini sorabilirsin. Müsait olamıyoruz sen de ben de. Öyle durumlarımız oluyor. Evet ya. Sonra şimdi girdiği şekiller var ya hani Hı öyle hı. biliyoruz. O Teddy Perkins'i hatırlıyorum. Bir, Jack Gruner, iki, başka yani daha da var mıydı şu an hatırlayamıyorum hani. Makyajla, maskeyle. Jack Gruner, Teddy Ya Perkins dizide oynuyor. 2009'dan beri bayağı var. Yani nasıl diyeyim? Dave Dave oldu. Ha, Cenazede sarışın kadın oldu. evet, Green evet. Man oldu. Yeşil adam oldu. Bilmem, evet. Teddy oldu. Çok acayip oradaki zaten ya tipler. Sofurgo oldu. Ha Sofurgo tabii tabii onu. Sofurgo Evet, Prometheus. evet. Şimdi de Jack olarak her Ay, zaman olmasa da ara ara kendisini görmekteyiz. evet. Ha o Jack Gruner görüntüsüyle devamlı yayın devam etmiyor mu artık? Hani hep böyle haftada bir. Şu an yok. Evet. Şu an yok.
Jack Crooner da acayip yani. Dişler farklı tabii, diş olayları geçmişinde de makyajlarda baktık, dişler falan değişik zaten. İnsan inanamıyor yani. Yani çok büyük. Yani ben dün izledim. Bu zamana kadar yayınlanmamış bir görüntüydü sanırım. Mayor'un, yani 1996 yılındaki klipte, Ghost klibindeki Ha, Ghost, evet. Mayor karakterinin çok farklı videoları ortaya çıktı. Yani acayip, anlayamazsınız Michael Jackson olduğunu. Yani o zamanın teknolojisiyle e, Evet. bu noktaya getirmişse kendini, Jack Crooner rolüne 2022'de gayet net Çok girebilir. rahat Çok rahat girmişti. girebilir. Çok rahat ya. Enteresan. Sadece sesi soruyorlar. Evet. Arkadaşlar merhaba. 2020 yılından beri konut, araba, yedek parça, iş makineleri gibi kategorilerde size sıfır ve ikinci el ilan yükleyebilme imkanı sunuyor. Onlarca farklı kategorideki ilanları tek bir siteden takip edebilmek için mutlaka takip etmenizi öneriyorum. Tabii ki kılık değiştirmek sadece bir dış görünüş değişimi değildir. Tabii değil. Hareketler dahil yani. Sesi değiştirmek zorunda. Dünyanın en tanınır sesi o. Tabii. O da bir çeşit mikrofon. Mikrofon teorisi var. Evet. Mikrofon teorisi var. Taklit teorisi var. Ki şöyle, Evet. Michael Jackson'ın bazı kişilerin taklidini birebir yaptığını söylüyorlar çevreleri. Hı hı hı. Hatta bu yöntemle birçok arkadaşını işlettiğini Evet. söylüyorlar. Bu şekilde de hani bu adam Ali Murat Farscan'ı, yani Jack Crooner dediğimiz Ali Hah. Murat Farscan, gerçek doktordan bahsediyorum. Evet, doktor. Ali Murat Farscan'ın sesini birebir taklit edebildiği için o adamı seçtiği Ha, yönünde evet. bir teorim de var. Anladım. Evet. E, Yani hem mikrofon olayı var. Dişe yerleştirilmiş bir O da mümkündür. çünkü zoom oluyor bazen. Kameraya yaklaşıyor ve dişlerinde sanki bir cihaz var. Hı. Bu ne oluyor? Bazen eğer gerçek sesi ortaya kaçarsa o cihaz onu toparlasın diye yapılmış olduğunu Evet. düşünüyorum. Tabii, çünkü insan refleksi bir anda normal moda dönebilir. Yani Evet. farkında olmadan. Kaçabilir yani, gülerken falan Tabii. kaçabilir. İki teori var. Ya taklit yapıyor ya da ses cihazı kullanıyor. Evet. Yani acayip bir şey ya. Adamın, yani Jack Crooner olarak hareketler falan tamamen farklı, değil mi? Yani Tabii ki, tabii ki, tabii acayip, ki. yani farklı davranabilmesi beni de çok Ya şaşırtıyor o şekilde. adam zaten 2009'dan sonra evrim geçiriyor. Yani gerçek doktor evrim geçiriyor. Birdenbire hayırseverlik yapası tutuyor. Birdenbire şarkıcılığa geçişi tutuyor. Neden? Neden yani? Evet. Ya Michael'ın We Are The World hayır projesini çeviriyor Heal The World'e. Ya Evet. anlamanız lazım artık. Evet, evet, aynen. Tabii ki ya. Allah Allah. Şimdi o da, yani şimdi 64 yaşında oldu herhalde. Michael Jackson yani. Evet. Onun da dönse döner mi falan artık ben sormuyorum bile. Yani keşke dönse ama çok da ümidim yok gibi ya. Kendi kendine yaşıyorsa mutludur diyorum kendi kendime. Yani tabii ki biz Michael Jackson isminden bahsediyoruz. Ve tabii ki Evet, bu noktaya kadar tarihe damga vurmuş bir insan. bayağı. Son olayı da yine tarihe bir ilk olacak. Yani Ha, yıllarca öldü düşün. bilinen Evet, bir ünlü starın dönüşü. evet. Ve bu dönüşle birlikte birçok projesini gerçekleştirmek istiyor. Bu dönüş birçok projesini gerçekleştirmiş de olacak, Allah izin verirse. Nasıl olacak? İnşallah. Eğer döndüğünde 2009'dan sonra yaşadıklarını konu alan, efendime söyleyeyim, Evet. Dave rolüne nasıl girdi? Kamera arkası görüntüleri. Jack rolünde ne yaptı? Neler yaşadı? Kamera arkası, işte maskenin Ha, yapılışı falan. onlar. O süreci işleyen bir film yapsa, Of. Öyle bu bir şey olur. film onun da istediği gibi, o yönetmen olmak istiyordu zaten. Tabii, E, kendi üretse. e, Bir de hani bir işi yaptığında o işin en iyisi olmasını isteyen biri için Evet. yönetmen olduğunda da en iyisi olmak isteyecektir. En iyisi nasıl olur? Dünyada hiç denenmemiş bir şeyi yapmak.
Aynen, denenmemiş ve bunu doğrudan göstermek yani Evet. unutulmayacak bir şey olur. Bir farkındalık. Aynen. Ve şu mesajı da verecek. Medyanın söylediği her şeye inanmayacaksınız. Evet. Oradan da ne yapacak? Kendi taciz davasına atıfta bulunacak. Tabii. Çok kapsamlı bir şey olacaktır. Öyle olursa evet çok büyük etki olur. Aynen, Yani farkındalık yaratmak üzere. bu tüm zamanların Evet. en çok izlenen filmi olabilecek kapasitede. Evet. Artık o sırada yani özgürce yaşayabilecek mi o, onu yaptı diyelim, onu merak ediyorum. Yoksa gene kapalı İşte bir yer. İşte bunun bir Evet. şeyini şu an araştırıyor. Yani Ha, yolu. tam Evet. güven ortamı sağlamadan dönemez. Evet. Onu sağlamak istiyor. Bunu Evet. sağlamazsa dönemeyecek. Ama sağlarsa, devletten destek alabilirse yapacak. Heh. Bunu planlıyor. Ah inşallah En ya. olmadı öldükten, yani gerçek ölümünden Hı hı. sonra bu film yine yapacak istiyor. Evet. Ölümünden sonra yayınlanacak. Ama olacak yani. Bu kafasında O, var. tabii anladım. Tabii yani doğruyu, gerçeği göstermek gibi bir vasiyete kalır. Evet. Ay, al. Evet. Ah, Tabii Allah bilir bu gerçekleşecek mi, ama kafasında var. evet, kafasında var ya. Vay. Şimdi ne olacak? Dünyanın en çok izlenen filmine sahip bir yönetmen olacak. Ne olacak? 2009'dan sonra yaşadığı acıları konu alan bir albüm yapsa, o Tabii. albüm de tekrar satış rekorları kıracak. Aynen. Şimdi ne oluyor? Bir taşla kaç kuşu vurmuş olacak. Evet. Ve bir tur daha düzenlese, son dünya turu. Evet, eskisi gibi enerjik olmayabilir. Ama yeter yani, bir mikrofonla bir şarkı söylese bile hayranlar için yeter onu Tabii görmek. bunun değil mi %60 performans bile. Ya Evet. ilk hareket eder, o yine duramaz. Ne olacak? Yine en çok bilet satışı olan tur olacak. Üçü birden, yani 3 kategoride de zirveye Evet. çıkacak bir proje bu. Hele tur olsa yani Evet. artık coşkudan biteriz yani. Yani ve de dönüşünü başlatmak için işte böyle bir kamera karşısında ben Hı hı. yaşıyorum, döndüm taslağında bir video çekip bunun startını kendi official, yani resmi kanalında, YouTube kanalında paylaşarak Öyle bu video olsa YouTube aleminin en çok izlenen videosu kıvamına gelecek ve Michael Jackson YouTube kanalı aynı zamanda dünyanın en çok abonesine sahip YouTube kanalı durumuna gelecek. Yani 4 oldu. evet, zaten sırf bu dediğinle bile patlar. Sadece Evet. Yani 4 option. oldu. O anı bir görsek, zaten YouTube'da görsek, o bana 2 yıl daha yeter yani. O öyle bir çekim görse. Aynen öyle. Yani bunun kaç milyar izleneceğini tahmin edemeyiz. YouTube Aynen. donar. Yani YouTube, Tabii. Michael Jackson yani 2009'da ölüm haberi yayınlandığında zaten birçok platform dondu. Ha, öyle donma oldu Tabii. mu? Tabii. Çöktü, O, yani çöktü. Şimdi bu video tarihe geçecek. evet, Ne olacak? YouTube aleminin de kralı olacak. Yani tabii. bu proje 3-4 kalemde Michael'ı üstlere çıkartacak bir proje. Bunu Tabii ki, yapmayı istiyor. tabii ki çıkartır yani. Ya hiç kimse hala o heyecanı veremiyor ya. Evet. Ne oluyor şimdi? Bir projesi daha var Michael'ın. Weekend. The Weeknd. Tam onu söyleyecektim. Çünkü ben nedense çok fazla taktım ve Weekend'e çok yakınlaştım ya. Neden The Weeknd? Michael Jackson şunu da yapmak istiyor. Tamam, bir noktaya gelmiş. Başarısıyla, emeğiyle gelmiş. Ama bir Yani, noktadan sonra acaba hayranlarım benim şarkılarımı, albümlerimi sadece kendi ismim için mi dinliyordu? Hayır. Başka bir, yani ismini nasıl diyeyim? evet. Kendi ismini öldürerek, Weekend'in arkasına geçerek şunu söylemeye çalışıyor aslında. İsim fark etmez. Bu benim yeteneğim. Ben yeteneğimle herkesi ünlü yaparım, en zirveye çıkartabilirim. Evet. Yani Acayip sevdiğim bir Weekend'i parlatan kişi odur. işte yani birçok yerinde artık algılıyorum da çünkü. Evet. Onda hatta sana da sordum ya, ben niye bundan bu kadar etkileniyorum?
bazı sahnelerde onun yerine geçtiğini falan düşünüyorum dedim sana ben. Zaten spiritüel düzeyde gelişmiş insanlar Evet. bunu hissedebilir. Çok enteresan. Evet. Bazı hareketlerinde bile Weekend'in yani şüphelendiğim oldu. Evet. Ama bakıyorsun işte basenleri daha kalın bir çocuk falan o böyle yani. Ama bazı hareketler Allah Allah saniyelik. Tabii ki saniyelik olarak onun kılığına geçmiş olabilir. Bunu yapabilir. Bu yeteneğine de sahip. Yani Evet. takma bacaklar var, takma kollar var. Bunu geçiyorum. Tabii. Ben karakterinde değilim. Ben Karakteri. arkasında olan isme İsme. ayak basmak istiyorum. Evet. Yani kesinlikle onun olduğunu düşünüyorum. Ben de kesinlikle yani. Bütün bunları ele aldığımızda senin soruna dönecek olursam Michael'ın öldüğüne inanmak saçmalık ötesi olur. Yani Aynen. hiç o yorumlarda alay edenler oluyor. Gülüyorum. Evet. Çok. Kendilerine dalga geçmeleri lazım. Bu bir inanç değil. Kesinlikle inanç olmaktan çıktı. Bu Evet, bir evet. bulgu. Bulgu yani bu. Ki sen o kadar da hayranı değilken bir dürtüyle girmişsin bu olaya. Evet. Ben olsam tamam ben 6 yaşında onun sesini duyuyordum. Yani Evde sen çalıyorlardı. kabullenememiş olabilirsin. Evet. Ama yani objektif yaklaşan biri evet. Ki sen başka insanların da yalan ölümlerini kanalda işliyorsun. Yani Evet. değil mi? Bir Çok o da olmasa da evet. Evet. çok değil evet. Değil mi? Elvis Presley var. Yani benim tek şeyim hani sahte ölüm. Zaten Believe'in şu an Değil mi? işleyişi tam Michael Jackson için kuruldu. Ama sahte ölümleri araştırıyoruz. Tabii. Evet. Sahte ölüm. Elvis Presley'i oradan izledim. Sonra Tupac'ı izledim. Evet. Tupac'la ilgili. Elvis Presley çok şaşırttı beni bu arada tabii yani. Bob Joyce. Hala da adam normal sağlıklı duruyordu yani. Evet. Evet ya. Bu şekilde yani. Evet ya. Michael başka mesela Michael'la ilgili bu arada tabii ki hep ben bunu yineliyorum seninle görüşürken. Yani sadece kendi gücü değil arkada bir gizli teşkilat gücü de diye konuşmuştuk sanki daha önceki bir sohbetimizde de ya. Değil mi? Yani sadece kendi kişisel gücüyle bu kaçış yapılmadı da yani bir gizli güç de var diye düşünüyoruz. Tabii yani Evet. devletle ikili bir anlaşma, iki tarafta şartlara uyuyor ve bu gerçekleşiyor. Yani şey değil, devletten gizli bir operasyon kesinlikle değil. Tabii canım yoksa nasıl olacak ya? Evet. Yani o dönemin yönetimi Michael Jackson'ı uzaklaştırmak istedi. Tabii uzaklaşacak. Sahadan Evet. uzaklaştırılıyor. Aynen öyle. Aynen ya. Yoksa maçın başına çok kötü şeyler gelebilirdi. Michael da Evet. köşe yani nasıl diyeyim? İçine Dur. çekildi. Evet. İntikam için bekledi. Yani doğru anı, doğru yönetimi bekledi. Evet. Ya Prison Break dizisi gibi Prison Break. Evet. Michael oradaki Michael karakteri de son sezondan bir sezon öncesinde 4. sezonda öldü olarak biliniyor. Mezarı yapılıyor. Fakat 8 yıl sonra çıkan 5. sezonunda aslında yaşadığı bir devletin bir ajanı tarafından, gizli bir ajanı tarafından bir göreve sürdürüldüğü ortaya çıkıyor. Evet. Michael karakterini mezar taşında da Michael J. Scofield yazıyor. Michael J nedir? Evet. J. Scofield. Ben dizinin fanatiyim. J'nin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Değil mi? Mesela ben o diziyi 1 veya 2 kere izlemişimdir. Dizici olmadığım için. Büyük kaçış. Evet. Prison Break. Vay be. Her yerde Ve mesaj. Gandhi'nin sözünü yayınlıyorlar. İşte görmek istediğin değişimin bir parçası ol. Bu Michael Jackson'ın şarkısında da yer alıyor. Gandhi ile birlikte hatta yer alıyor. Bu şekilde bir mesajlar var. Yani Tabii hep böyle bir serpiştiriliyor evet, bir yerde. evet, sahte ölüm yani sahte ölüme mesajlar oluyor. Birçok dizide Teddy Perkins yani Teddy Perkins. %100 derecede Michael'a hitap. Yani
Evet Michael'ın ya. babasından bahsediyor. O fotoğraf bile Michael'ın resminden photoshoplanmış. Heh, Photoshoplanmış, yanında biri daha var falan böyle. Yani buna ne Ya diyebilirsiniz? ne denebilir yani? Bu kadar açık olmaz ki ya. Yani Evet. şimdi Çok acayip. bu çerçeveden baktığımda dediğim gibi Michael'ın öldüğüne inanmak safsata. Aynen. Ya, saflık da oluyor aynı zamanda. Ve Saflık. yani Evet. Ya acayip bir şey. Teddy Perkins'taki tipi unutamıyorum ya. Zaten mumya gibi ya. evet, Böyle böyle bakıyor. Sesi de benziyordu orada. Hayır ölmedim, hala kesin hayattayım derken. kesinlikle yani biraz ses tonunu değiştiriyor yeni yeteneğinle. Evet. Ben kesinlikle o olduğuna inanıyorum. Acayip bir şey. Şayet Grammy'ye gelen kendisi değilse bile fark etmez. Ha, Dizinin mesajı kesinlikle Michael Jackson ölmediği yönünde. aynen ya. Çok enteresan ya. Ya bu şekilde mesajlar var. Bu şekilde Evet, bir durum yani. evet ya. Bir de benim hep aklım meşgul eden, yani acaba biraz belki mistizme kaçıyor ama üzerinde bedeni hücre yenileyici bir şeyler falan da yapılıyor mudur? Hani öyle olduğu gibi mi yaşlanıyor, yoksa biraz bir dinçleştirici bir şeyler de yapılıyor mu acaba? Ya Michael zaten bunlara çok kafayı takan bir adamdı. Evet, ben de olsam takarım yani, değil mi? Yani bu Ondan konuda sonra Michael zaten kesinlikle e, evet, ölmekten çok korkan bir adamdı. Yani ölmeyi evet öyle. sevmiyoruz. Yani hepimiz sevmeyiz ama o üst düzey buna kafayı takıyordu. Evet. E, Ya, Sonra işte teknolojik araştırmalara evet. girişmiş olabilir ve tabii ki bedenini gençleştiren bir takım e, Evet. buluşları üzerinde denetmiş olabilir. Olabilir bence yani. Ben de olsam öyle kendimi doğal şekilde yaşlanmaya bırakmazdım. Evet yani zaten hücre yenileme diye bir şey varsa yaşlılıkta durur. Evet. Yani ben zaten bunun bulunduğunu düşünüyorum. Aynen, ben de, ve o hep ilklere, bu araştırmalarda hep ilkleri kullandığı için Evet. aklıma geliyor yani. Evet. İnşallah öyledir yani. Yani yaşlı bir Michael görmeyeceğimizi düşünüyorum ben. Aynen, ben de öyle düşünüyorum ya. Hakikaten mucize gibi bir şey olur yani. Herkes bu ne Evet. der? Öyle bir görürsek bir de. Bir taraftan da dini bir bu kaçışın arkasında Hmm, dini bir arayış var. Dini evet. bir boşluk var. Michael'ın içinde. Bu boşluğu kardeşi Jermaine'in de yardımıyla Hı hı. İslam'la e, doldurdu. Değil mi? Öyle Aslında olmuş. Jermaine de dediği gibi o kalbinde Müslüman oldu ve Evet. açıklayacaktı. İzin vermediler. Tabii. Şayet bunu açıklamış olsaydı yani şu an belki 1,5-3 milyar arasında bir hayranı var ve Michael Jackson dünyanın en çok taklit edilen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ikinci kişi. En çok Acayip. taklit edilen. Evet. Ne yapsa Aynen dansı, yani. yüzü, Evet, kral hayatı bütün hayatı. hepsiyle taklit ediliyor. Bu adam dinini değiştirdiğini söylese Ya ne olacak? İslam şu an belki de rakamsal olarak Hristiyanlığın önüne geçecek. Bunu neden tabii, istesinler? tabii olay, çünkü böyle bir din mücadelesine de yansıyor. Yani Böyle İslamofobi yaymak, İslam'ın tabii. sayısını düşürmek isteyen bir grup Michael Jackson'ı yani dünyanın en örnek ikinci kişisini neden Evet. İslam'ı açıklamasına izin versin? Ya aynen. Ya Yani çok çok büyük bir sebep bu da. Aynen, yani birçok evet, sebep bir arada ya. Acayip bir şey. evet. Yani sen git uzaklara, sen git dinini mi yaşıyorsun? Ha, Neyini yaşa. yaşıyorsan yaşa, bize bulaşma. Bize bulaşma. Evet. Aynen. Bu kadar basit bir mantık. Ben de öyle görüyorum. Yani O tarafta onun şeylerin ifşasını biliyor. Michael tarafı da devletin ifşasını biliyor. Yani o yüzden bir zarar veremiyorlar. Ona da veremiyorlar. O da ona veremiyor tam. tabii, yoksa Çatışma çift olacak. yönlü olay, çift yönlü Heh, patlar. heh, Olumsuz anlamda çift yönlü patlar yani. aynen. Bu ne oluyor? Karşılıklı bir anlaşma. Bir noktada buluşuyorlar. Evet.
bunca şeyin arasında ama Michael Jackson'ın yaramazlıklarına ufak tefek bir izin mi veriliyor? Ne oluyor? Hani orada görüyorlar, burada görüyorlar. Tabii Burada bir canım, yani yaramazlığa izin mi var? dini görüşünü Evet, yaymadıkça hiçbir sorun evet. yok. Çok enteresan. Yani Anlık çekimlerde görünüyor falan. evet, alanı var yani. Bunu Ha, yapma alanı var. çok Ha, enteresan. döndüğünde ne olacak? Dini görüşünü açıklamasına izin verebilecekler mi? Yoksa o konuda da bir anlaşma mı olacak? Olur. Evet. Bilmiyorum ama Ha, Michael bunu belki yaparsa, evet. eğer gerçekten İslam'a adamışsa kendini zaten, Ha, bunu adamsa yaparsa büyük bir sevaba girer. Büyük yani bir sevaba girer. bir Arap ülkesinden çıkış yapsa da orada kalsa falan Evet. aklıma o geliyor. Evet ki Hakikaten. zaten çok enteresan. Michael'ın dönüşünü temsilen yapan bir video var. Yani Michael'ın dönüşünü temsil ediyor video. İşte Michael dönüyor, programa katılıyor, seyirciler dışarıda tıklım tıklım dev ekranlardan izleniyor. Bu yabancı bir yapım yaptı bunu. Sanki öyle bir Yabancı bir şey yapım. ucundan izledim. Ve orada seyircilerin arasında ne tesadüftür ki Ha, Welcome to Turkey yazıyor. Allah Allah. O detayı Yani da bilmiyordum. Türkiye mesajı var aslında. Aa, Ömer Biyatti'nin storyleri, işte Elif Şafak'ın kitaplarını falan okuması. Bunun gibi birçok storylerde ben Türkiye mesajını gördüm. Allah Allah. Şimdi iyice şaşırdım yani. Hadi ben Arabistan falan oralar aklıma geliyor. Bahreyn geliyordu da Türkiye gelmemişti aklıma. Evet, yani Türkiye zaten modern İslam'ın tek Modern kalesi şu an. İslam. Aynen. Modern Tek İslam. kalesi. Yani Michael'a en uyumlu, belki de eğer İslam'a adamışsa kendini, Michael'a en uygun belki de ülke olabilir. Aynen öyle. Tam aradayız biz çünkü. Evet, tam arada. Yani Aynen. bunu eğer bir dönüş gerçekleştirecekse ve Amerikan hükümetinden olumlu sinyali alamazsa başka bir ülke seçmek zorunda kalacak belki de. Oh, evet ya. Tam operasyon. İnşallah her durumda kendisi rahat olacak şekilde olur da. Sonucu Evet, evet. Yani bu şekilde bir durum söz konusu. Ben yaratıcının da, yani Allah'ın da yaptığında. Michael'ı bunun için özel olarak seçtiğini düşünüyorum. Benim kastım peygamber olduğu değil, uzaylı olduğu değil, zaman yolcusu olduğu değil. Bunu Çok kastetmiyorum. önemli görevler yani. Allah bazı kişileri bazı görevlere seçer. Beni bu Tabii. kanala seçtiği gibi, sizi Aynen. spiritüeli yaymaya seçtiği gibi, Biz de o alanda yani görevliyiz. Allah bizim elimizden planlarını gerçekleştirir. Aynen Onu ki kastediyorum. Michael'ınki de dünyaya hakim. Dünya Evet. çapında bir Yani etki. onu en üstlere çıkardı. En örnek kişi yaptı. En çok Evet. teyit edilen kişi yaptı. En Ve çok evet. biz Müslümanlar hep deriz, Allah nurunu tamamlayacak. Bu nurunu tamamlama planında da Michael'ı o noktada seçmiş olabilir. Yani İslam'ı açıklarsa eğer, İslam öne geçecek. Kesinlikle kaç milyar Evet. eklenecek İslam'ı yaşayanlara. Evet. Aynı şekilde Evet. İslam öne geçecek. Yaratıcının da bu konuda bir planı neden olmasın diyor. Bilemeyiz tabii ki ama Evet. bunu hissediyorum açıkçası. Aynen. Çok iyi ya. İnşallah. Çok da geçmeden olsa yani. Çünkü o kadar ki olayın etkisinden zaman zaman kopuyorum, hayatıma bakıyorum. Sonra tekrar bir aklıma geliyor. Ya hala çıkmıyor diyorum falan. Kendi kendime böyle oluyor yani. Evet. Yani İşte senin durumlar kanalın böyle. sayesinde işte o heyecanı hala koruyoruz. Gerçekten ya. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Evet, inşallah ipuçları, yeni şeyler de çıkar yani. Hayranlar da mutlu oluyor böyle. Evet, bu aralar biraz duruk ortam. Evet. Hani diyeceğim sen bir kudurtmaya çalışsan onu kanalda. Şu aralar uzak ya, uzak. Dünya da aslında duruk. Yani fırtına öncesi sessizlik mi desem acaba? Tabii. E, Neler yapıyoruz ya. Dünyanın frekansını değiştireceklerini söylüyorlar. Ha, o var bir de. Ekonomik Bill kriz. Gates rahat durmuyor. Evet, bir sürü şey var tabii canım.
Evet yani. 8 Kasım'da sanırım 8 Bir Kasım'da frekans tarih. değişikliği Ne var. olacak 8 bilmiyoruz. Kasım'da benim yaş günüm. Ben de yoksa bunda mı görebileyim Tüh, şimdi? 8 frekansını Kasım yaş günüm ya. frekans değişecek. Yani Vallahi hayır olsun yani üst bilmiyorum. güçler durmayacak. Yani onu söyleyeyim. Michael'ın konusunda hariç söylüyorum. Üst güçler dünyayı hep böyle Evet, hep bir yerlere koymaya çalışıyorlar. Bir şeyler yapmaya evet, çalışıyorlar. kesinlikle. 8 Kasım. Korona tam verim alamadılar. Tabii olmadı. Olmadı Artık tam. maskesiz dolaşıyoruz yani. Hani normal dolaşıyoruz, grip oluyoruz. İlacımızı içiyoruz, kalkıyoruz. Hemen Hem, hastaneye koşmuyoruz. nereden verim aldılar? O belki de 4-5 sene sonra aşının etkileriyle çıkacak. Onu da Heh, bilmiyoruz. evet, biz onun için seyahat özgürlüğümüz kısıtlanıyor diye bir ara İstanbul'a gidebilmek için 2 tane aşı olduk, bir daha da olmadık. Bir aralar sıkıştırdılar. Yani algı Evet, operasyonu çok. yaptılar. Aynen. Olacaksın, olmalısın. Öyle yoksa ölürsün. Evet ya. Bu korkutmayla bu noktaya geldi durum. Bakalım Evet. 4-5 sene sonra zaten resmiyette de %83 olarak kalp krizi vakaları artmış. İşte bunlar var. Millet üçüncüyü oluyor, dördüncüyü Yok. olduk ben oh diyor. Yok o kadarına ne gerek var ya. Biz 2 tane olduk, o da mecburen bir daha da olmadık yani. İnşallah biraz temizlenmiştir. Bilmiyorum. İnşallah. İnşallah. Evet. Keşke olmasaydınız ama olsun. Ya işte İstanbul'a oğlumuzu görmeye gideceğiz. Zuhal'in oğlu. Ya ne yapalım yani gidemiyoruz öyle. Mecburiyet. Evet, mecburiyet başka bir durum. Doğru. Özel araba yok o sırada yani nasıl Doğru. olduk artık hayırlı olsun dedik olduk yani 2 kere. Öyle. Olsun. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah ya. Evet. İyi yine 2'de durmuşsunuz. Tabii dur, zorunlu bir daha da uğramadık yani polikliniğe falan. Evet. Öyle. Durum böyle. Soru devam ediyor mu? Başka var mı sorunuz? Evet başka soru olabilir. Normalde süremiz 45 dakika ama belki bir saate yedirtilebilir. Hı hı. Tam da diyelim benim programdan sonra Tuğba Ulu programı var. Hı hı. Öyle bir şey. Başka soru olmaz mı? Yani neler var? Bir sürü sorun var da işte hepsini böyle sığdıramıyorum ya. Bir de sana hakikaten bu konuda soru sormak çok zor çünkü neredeyse hani sen dilediğini anlat diyecek insan ya. Allah. Yani şimdi peki o zaman bazı senin de sevenlerin senin ona bir şekilde Michael Jackson'a uzaktan da olsa bir yakın bir ufak tefek temasın olduğunu düşünüyor bence. Onu sorayım. Son sorum bu olsun. Yani ben bile öyle düşünüyorum. Yani bir şekilde ulaşıyor belki mesaj atabiliyor gibi bir şey yani. Biraz özel bir soru. Yani Yani bu soru evet biraz olmazsa özel bir da soru ama yani sıkıntı yok. evet. Yani birçok kişi zaten kanalda bunu iddia edenler var. Öyle düşünüyordu. Evet. Ama ben buna ne yok diyebilirim ne de var diyebiliyorum. Evet. İki durumda da yalan söylemiş olabilirim. Evet tabii. Yani ne yapacağız zaten? İki durumda da. Evet. Yani pas diyeyim buna. Evet. İyi bence de. Ya, hakkıdır. Bence de hakkıdır ya. Evet. Sormamış olayım diyor. Olsun. İşte sen böyle insanlarda gerçekten değişik bir heyecana sebep oluyorsun. Uzun lafın kısası yani bir de o da var. Eyvallah, eyvallah. Evet ya. Ayrıca çok özelsin. Acayip bir araştırmacısın yani. Başka konu da olsa üstüne gidersin yani. Öyle düşünüyorum. Teşekkür ederim. Aynen ya. Ara ara sadece Michael olmak zorunda değil. Evet. Bildiğim bazı konular da var. Onlarla da ilgili söyleşi yapmak isterim. Tabii. Hatta benim gibi bu kadar sana hayran olmayan daha bizim kanaldan bir moderatör de ayarlayabiliriz. Çünkü ben böyle sana çok inanan bir insanım. Çok soru soramamış bile olabilirim. Böyle Olur fark moderatör etmez. bayan dostlarımız da var yani. Fark etmez. Tamam. Evet. Gerçekleştirelim. Yani korku gecesi yaparız. Çok seviniriz. Evet. Gizem gecesi yaparız. Yaparız yani. Tamam mutlaka. Tekrar bunları görüşelim Batuhan'cığım. Tamamdır. Başka soru yok herhalde. Başka soru benden yok. Bakalım daha sonra neler olacak. Şöyle yani. yapalım. Bu videonun altına sizin kanaldan da bizim kanaldan da
yorumlara yazsınlar, sorularını Evet. yazsınlar. Sorulara Evet. göre bir yayın daha belki yaparız. Kesinlikle yapılması lazım çünkü ben yeterli değilim yani. Bu konuya ben yeterli değilim. Olsun, olsun. Olsun. Evet, o zaman Problem yok. yani iyi ki benimle sohbete geldin yıllar sonra Batuhan'cığım ya. Ben de memnun oldum. Çok teşekkür Senin ederim. sohbetine doyum olmuyor. Evet, inşallah bizi izleyenler de iyice bir meraklanmışlardır. Tek amacım da o yani. Senin de o zaten. Ya merak duygusu zaten insanı Evet. ayakta tutar. Evet, evet. Bakalım başka nelerde görüşeceğiz inşallah. İnşallah. Bu İyi ki- şeyi de konuşun sizinkilerle. Bu başka Tabii. konular hakkında söyleşi. Ben memnun olurum yani. Oho, biz daha da memnun oluruz. Çünkü konu çeşitleniyor. O Evet. açıdan da Süper 7 TV için de çok önemli. Olur. Çok oldu. Evet. Olur. O zaman şimdilik veda ediyoruz. Bizi Tamamdır. izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.